Sevgili arkadaşlar merhaba. Hepinize sevgiler, selamlar sunuyorum. İşlek bir trafik güzergahı üzerindeyiz. Bir köy evinin yalıtımını yapıyoruz. Mantolumumu yaptım, mineral sıvamımı birazdan yapacağım. Ama bu videoda size söve nasıl takılır, söve nasıl montajlanır, bununla ilgili bir video hazırlamak istedim. Bu konuda bir videom yoktu. Bu konuda da çokça sorular geldi bana. Özgür Ustam, mantolum videoları çekiyorsunuz da söve nasıl takılır? Bununla ilgili kesimde nelere dikkat etmeliyiz? Yapıştırırken nelere dikkat etmeliyiz? Arkadaşlar söve dediğimiz malzeme pencerelerin çevresinde döndüğümüz süs malzemesidir. İçi EPS strafor. Üzerinde mineral bir sıva vardır. Koruyucu bir sıva vardır. Bu şekilde yaklaşık bir 2 milim kalınlığında 1 veya 2 milim kalınlığında bir üzerinde mineral sıva var. Şöyle sert malzeme. Bu söveler duvara, cam etrafına, kapı etrafına montajlanır. İstediğimiz yerlere montaj yapılır. Üzerlerine astar boya gelir ve en sonunda dış yapı boyasıyla boyanır. Bu birinci bilgi. İkinci bilgimiz, sövelerin farklı modelleri vardır. Pencere etrafına döndüğümüz bu tür süslere söve diyoruz. Binaların, çoklu binalarda, farklı katlar aralarında, binaların aralarına koyulan daha geniş, daha etli olan sövelere de kat silmesi diyoruz. Kat silmesi. Bunlara söve diyoruz. Şu kıyılara, pencere altlarına, yani kiremitin altına döşenen hunik biçimde veya üçgen biçiminde veya da daha dekoratif biçimde üçgen biçimde süsler vardır. Bunları da payanda diyoruz. Payanda diyoruz. Duvarlara hazır strafor baskılar vardır arkadaşlar. Onlara da ortaları atıyorum işte 1 metre veya da yarım metre arayla çizgili boşluk olanlar vardır. Onlara fuga baskı diyoruz. Böyle bu şekilde hazır kaplamalar vardır. Mantolama yerine onlar yapıştırılır duvara. Onlara fuga baskı diyoruz. Siding biçiminde olan tırtıklı olanları vardır. Onlara da yalı baskı diyoruz. Aynı bu şekilde gene hazır strafor malzemelere. Bunların böyle isimleri var. Şimdi arkadaşlar bu tür malzemelerde şuna dikkat edeceğiz kesimlerde. Önce tabii ki pencerenin yukarı boyunu alacaksınız. Burası 118 santim geldi. Şimdi 118 santim pencerenin arkadaşlar boyu. Burası da muhtemelen 118. Onu da ayrı ölçmemiz lazım. Şimdi bu köşelerde 118 artı sövenin de kalınlığını hesaplayarak şöyle bakalım. 12 santim. 118 artı 12 130 santim kesim yapmamız lazım. Şimdi burada köy evinde bu eskiden kalma beton. Bu şekilde mermer olduğunda arkadaşlar mermerin payını da hesaplayıp daha da fazla kesmemiz lazım. 118 artı 12 130 santim keseceğiz orada. Ama buraya geldiğimizde tekrar bakalım. Tam penceremizin bitişini koyuyoruz. Burada 130 santim penceremizin boyu var. 130 santim. 12 santim de söve payını hesaplayarak 142 santim kesmemiz gerekiyor. Hemen bir kesim işlemine geçelim. Şöyle 130 santim kesimimi yapıyorum. Şu geniş taraf dışa gelir. İnce taraf içe gelir. Kalınlık kadar arkadaşlar içten kesiyoruz. Sol tarafta içten kesiyoruz. Sağ tarafı koyarken de tam tersi taraftan keseceğiz. Burada dikkat edeceğimiz husus sövenin kalınlığı kadar açı almak. Sövemiz 12 santim kalınlığında. Dolayısıyla 12 santim içten açı alıyoruz. Şöyle bir mala yardımıyla açımızı alıp kesebiliriz. Çizimimizi yaptıktan sonra kaldırırsınız. Tam çizdiğiniz yeri kesersiniz. Parçamızı ayırırız. Bize burası lazım. Şöyle duvarımıza koyduğumuzda budur. Hemen diğer tarafın sövesini hazırlayalım. Diğer tarafa da gene ölçtük. 118 geldi. Sövemin kalınlığı 12 santim. Buradan da 130 santim aynı şekilde kesiyorum. Arkadaşlar bu söve tabi ben kendi söveme göre yapıyorum. Sizin sövelerinizin kalınlığına göre siz ayarlayacaksınız.
kesim şeyinizi boy dedik. Boy artı sövenin kalınlığı kadar söve kesmeniz gerekiyor. Sizin söveniz 15 santim olabilir, 20 santim olabilir. Bu benim kullandığım söve 12 santimlik kalınlıkta bir söve olduğu için ben bu şekilde kesim hazırlıyorum. Şimdi burada dikkat edeceğimiz husus, aynı şekilde dış kalın, iç ince. Yüzeyimize koyuyoruz. Koyduk. Aynı şekilde buradan 12 santimden alıp açı verip keseceğiz. Bu arada ikindi ezan okunuyor. Allah Teala ezanlarımızı eksik etmesin ve bayrağımızı indirtmesin. İstiklal Marşımızın dediği gibi şu ezanlar ki dinimizin temeli. Evet, kesimimizi yaptık. Şöyle koyduğumuzda burası da aynı şekilde buraya denk geldi. Üzerine ölçümüzü alacağız. 12 santim buranın payı, 12 santim oranın payı. Bunları hesaplayacağız. Ona göre arkadaşlar şu pencere üstündeki boy artı 12 24 ilave edeceğiz. O şekilde onu hazırlayacağız. Soldan içe açı keseceğiz. Aynı şekilde soldan ve sağdan açılarını koyduğumuz sövenin açısına göre yine aynı şekilde söve kalınlığında açı vererek keseceğiz. Sövelerimizi duvara koyarken tam sıfır koymayın. Biraz içten koyun. Bir sıva payı olsun içeride. Yaklaşık bir yarım santimlik. Söve montajında arkadaşlar ısı yalıtım, levha yapıştırma harcı kullanıyorsunuz. Mantolama yaptığımızdaki straforları yapıştırdığımız harç aynı zamanda söveleri de yapıştırıyor. Sizden sövenin iç malzemesi dediğim gibi strafordan oluşuyor. Malzememizi biraz koyu yapıyoruz. Şöyle koyu kıvamda ki koyduğumuz söve duvarda tutunabilsin. Çok cıvık yaparsak kayma yapabilir. Kestiğimiz söveleri bakın, birisinin içi yukarıdan soldan sağa doğru kesik. Birinin açısı soldan sağa doğru inik. Şimdi arkadaşlar bu belli, bak yerleri. Pencerenin sol tarafına bu açı, diğer tarafına, sağ tarafına diğer açıyı sabitleyeceğiz. Hemen sövemizi koyuyoruz. Üzerine parça parça koyabilirsiniz. Yaydırma şeklinde malzemenizi yaydırabilirsiniz. Ben genelde komple yaydırıyorum malzememi. Hiç boşluk bırakmıyorum. Bazı usta arkadaşlar 3-5 parçada koyuyorlar. Bu bir kere yapılan bir iş. Her zaman yapılmıyor. Onun için düzgün, sağlam yapmakta fayda var. Arkadaşlar şu an sövelerin fiyatları piyasada 10 liradan başlıyor. Kalitesine göre 10 liradan 15 liraya kadar, 20 liraya kadar söve var. Bu elimdeki sövenin metresi şu an için 12 lira civarında. Tabii bu aralar bayağı zam geliyor ürünlere. Komple malzememizi koyduk. Şimdi duvarımıza gidiyoruz. Sabitlememizi. Bak, normal koyduğumuzda bile, bastırmadan bile arkadaşlar tutunuyor. Hemen şöyle az bir şey ittirerek, dediğim gibi biraz malzememizi çekelim. İçeride şöyle bir yarım santimlik sıvı payı kalsın. Buralarda sabitleme çivisine gerek yok. Şöyle yanınızda küçük çivi bulundurun. Üste koyduğumuz straforda 2 tane, 3 tane sabitleme çivisi batırabiliriz. Üste koyduğumuz strafor aşağı kayma yapmasın diye. Durunca kadar sabit durması açısından elinizde şöyle bir 6'lık 8'lik çivi bulunursa faydalı olur. Şöyle yavaş hareketlerle straforumuzu sabitliyoruz. Şöyle arkadan bastırıyorsunuz. Fazla malzeme taşıyor, göreceksiniz. Bu iyice zemine oturduğunu gösterir çalışmanızın. Fazla malzemeyi şöyle parmağınızla rötuşlayabilirsiniz. Hem boşluk dolar. Sonra bunları boya aşamasında kapanır fazlalıklar. Bu iç kısmı da tekrar sıva geleceğiz.
bu görüntü sıvayla kapanacak. Süngerlenecek ve hatta dekoratif sıva gelecek üzerine. Dekoratif sıva yapılabilir. Bitecek. Hemen diğer tarafta kalın. Diğer tarafına şöylesine takıyorum. Aynı şekilde burayı da bastırarak üstünün eklenmesinde pek sakınca yok. Zambalanacak. Buradan aynı şekilde biraz yarım santim içeri kaydırarak sabitliyorum. Şöyle kıyıdan bastırarak fazla malzemenin çıkmasını sağlıyoruz. Onu da parmağımızla rutuşluyoruz. Veyahut da elimizde spatula varsa spatulayla şöyle fazla malzemeyi rutuşlarız. Söve ile duvar arasında boşluk kalmamasına dikkat edin. Oradan karınca yürüyebilir. Şimdi geldi üstünü koymaya. Önce sağ ve sol koyduk. Şimdi üzerini koyacağız. Dediğim gibi söve kalınlığına bağlı olarak penceremizin içe ölçüyoruz boşluğunu. 2 tane söve olduğu için 2 tane sövenin de kalınlık farkını keseceğimiz sövenin üzerine koyarak kesimimizi yapıyoruz. Penceremiz içten içe 145 geldi. Sövelerimiz de 12 santim. 12, 12, 24. 145 artı 24 ilave ediyoruz. 145 artı 24 169 yapar. 169 santim stoperımızdan kesiyoruz. Ben tabii kendi ölçüme göre yapıyorum. Siz bunu kendi ölçülerinize göre yapacaksınız arkadaşlar. Ben 169 santim kesiyorum. 169'umu aldım. Şimdi 12 santim bu işten, 12 santim diğer işten aynı şekilde bir böyle açı keseceğiz iki tarafından ve yukarıya koyacağız. Arkadaşlar söve uzunlukları standart 2 metredir. Satın alırken 2 metre şeklinde satın alınıyor. 2 boy diyoruz biz buna. Siz pencerenizin ebatına göre kesiyorsunuz. Bu şekilde parçalar artıyor. Parçaları da yan dikmelerde, diğer pencerelerde ilave yaparak kullanabilirsiniz. Onları da çöp atmanıza gerek yok. İşaretlediğimiz sövümüzü önce harç koymadan önce penceremizi deneyelim. Bu şekilde ben deniyorum. Arada küçük boşluklar kalıyor. Onları da zaten harç dolduracak. Sonra bir kesme fırçayla rutuşlayacağız. Hemen alıyorum tekrar. Boşken böyle bir deneyin. Hatalıysa harç koymuş olmayalım boş boşuna. Hemen harcımızı dolduruyoruz. Malzememizi koyduk. Arkadaşlar şimdi burada diğerlerinin üzerine koyacağımız için diğer taraflarda harç koyalım. Aynı şekilde burada koyalım. Üstüne bindiğinde arada harç olmuş olsun. Aynı şekilde bu başlarına da harç sürerseniz güzel olur. Harça güzel yapışır. Şimdi sıra geldi malzememizi üste koymaya. Üstteki sövemizi de koyduk. Ben şöyle 2 tane çiviyle destekledim aşağıya kayma yapmasın. İstediğimiz ölçünün dışına çıkmasın diye. Fazla malzemeleri yine parmağımızın ucunda aldık. Şöyle taşan parçalar olacak. Onları da şöyle alıyoruz. Sonra kestirme fırçayla rutuşluyoruz arkadaşlar. Diğer pencereyi de aynı şekilde koydum. Burada yarım parçaları kullandım. Üstte bir parça, altta bir parça, arada küçük bir parça eksik kaldı. Orada bu parçayı koydum. Şimdi kestirme fırçayla düzelteceğiz. Ve çalışmamıza yavaş yavaş son vereceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben şu içleri dolduracağım harçla.
Sonra kestirme fırçayla rötuşlarımı yapacağım. Bu aşamada içine harç koyarak bu kıyıları da şöyle harçla dolduruyoruz. Düzgün bir satı çıkartıyoruz. Bu yüzey böyle de bırakılabilir. Sinyalleri bırakılır veyahut da dekoratif harçtan buraya da sürebiliriz. Çalışmamız arkadaşlar üzerinden yaklaşık bir 15-20 dakika veyahut da yarım saate yakın zaman geçti. Şimdi kestirme fırçayla tutuşluyorum. Gördüğünüz gibi tertemiz çıktı. Boyayla gerisi kapanır. Aynı şekilde diğer kenarları da yapıyoruz. İyice kurutmasını beklemeyin. Çok kurursa bu sefer zımpara gerekebilir. Hava şartlarına bağlı olarak yarım saatle 15-20 dakika ile yarım saat arası zaman yetecektir. Evet, gördüğünüz gibi oldu. Böyle kıyılarını kestirme fırçayla düzeltebiliriz. Şöyle çivi direklerinin üzerine de tutuşturursak çiviler gözükmeyecektir. Şöyle yukarı aşağı hareketlerle heykellerini kaybedebiliriz. Gördüğünüz gibi şurada parça vardı. Hemen kayboldu gitti. Boya da gerisini kaybeder. Evet, sıva çalışmamız böylece bitti. Arkadaşlar bu binanın izolasyon videosunu da yayınlayacağım. Onu da seyredersiniz. Aşama aşama diğer izolasyon videolarının yanına bunu da koyacağım. Nasıl izolasyon yaptık, ne yaptık, neler yaptık onu da görebilirsiniz. Beğenip like atmayı arkadaşlar unutmayalım. Kanalımıza destek olalım. Kendinize iyi bakın. Söve montajını da bu şekilde yapmış olduk. Üzerine astar boya ve son kat dışa boyasıyla sövemizi bitiriyoruz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.